birlikte Minicon'da nasıl indirilir, nasıl kurulur, bu kurulum bittikten sonra nasıl bir sanal ortam yaratırız, bu sanal ortamda nasıl istediğimiz paketi yükleriz, onlara bakacağız. Öncelikle Minicon'da indirmekle başlayalım. Tarayıcımızı açalım. Arama çubuğuna Minicon'da yazalım. Anaconda sitesi linki gelecek. Buradan tıklayalım Miniconda'mıza. Aşağılara doğru inelim. Şurada en son Miniconda yükleme linki var. Şuradan tıklıyoruz. Provide email to download distribution. Yani bir e-mail girmek zorunda değilsiniz. Aşağıda skip registration'a tıklarsanız sizi indirme linkinin olduğu yere götürecektir. İki farklı indirme linki var. Biri Anaconda, yani bütün paketlerin olduğu, çok daha boyutu büyük olan. Zaten şuradan görüyorsunuz, yaklaşık 1 GB'a yakın. Diğeri de bizim kullanacağımız Miniconda. Sanal ortam yaratmak için ve gerekli kütüphaneleri kurmak için yeterli bir program bu. Buradan indirme linkine tıklıyoruz. Tıkladığımızda indirim başlayacak. Ben de zaten aslında daha önce indirilmiş olduğu için bunu iptal ediyorum. İndirilmiş olan dosyama gidiyorum. İndirilenlerde şurada Miniconda 3 latest, yani en son versiyonu Windows için 64 bitlik işletim sisteminde kullanılmak üzere bir çalıştırma dosyası mevcut. Şimdi buna sağ tıklıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet, değişiklik yapmasına izin veriyorum. Evet diyoruz burada. Devam ediyoruz. Buradan ileri diyoruz. Evet, kabul ediyoruz. Tüm yüzü, yani bütün kullanıcılar için kurulsun. Evet diyoruz. Burada içi boş olan bir klasör seçmeniz gerekiyor kurulumun başarılı olabilmesi için. Ben daha önce kurmuştum. Muhtemelen burası dolu. O yüzden başka bir yer seçiyorum şimdi. Test amaçlı. Masa üstüne kurmayın kesinlikle. Masa üstüne kurmayın. Belgelere kurun. Belgelerinizin altında bir klasör yaratıp oraya kurun. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Şuradan yukarı çıkayım. Evet, belgeler şuradaydı. Evet, belgelerin içinde. Belgelere tıkladım şu anda. Yeni klasör oluştur diyorum. İçine de işte Miniconda kurulum yazıyorum. Sonra bunu seçiyorum. Miniconda kurulum. Şu anda tamam diyorum. Evet, buraya kur diyorum. İleri. Burada şunları yapın. VS Code, yani Visual Studio Code'un bu kurulumları görmesi için ya da yaratacağınız ortamları başarılı bir şekilde görebilmesi için, sorun yaşamamanız için daha doğrusu, şunları seçelim. Tamam diyoruz. Bu Miniconda'nın işte Python 3.12 versiyonunu kullanması, sistem bazında kullanmasını sağlıyor. Bu da kurulum için gerekli bazı geçici dosyalar indiriliyor. Onların temizlenmesi için kurulum sonrasında gerekli olan bir şey. Yani bilgisayarınızda boşuna yer kaplamasın indirdiğiniz dosyalar. Bunu yaptıktan sonra install derseniz artık kurulumunuz başarılı bir şekilde tamamlanmış olacak. Ben kurulum için dediğim gibi tekrardan kurmayacağım. Sadece size aşamaları gösteriyorum. Buradan install'a basarsanız kurulum başarılı bir şekilde gerçekleşir. Şimdi kurduğunuzu varsayalım. Kurduktan sonra ne oluyor? Kurduktan sonra şuradan geliyoruz. Anaconda yazıyoruz. Eğer sizde görünmüyorsa şuraya Anaconda yazarsanız buradan Anaconda prompt diye, yani Anaconda komutlarını çalıştırabileceğimiz bir terminal açılacak. Biz bunu yönetici olarak çalıştıracağız. İster şöyle sağda yönetici olarak çalıştır yapın ya da istiyorsanız sağ tıklayın buraya. Sağ tıklayınca yönetici olarak çalıştır deyin. Evet diyoruz. Şimdi burada artık istediğimiz Conda komutlarını kullanabiliriz. Conda'nın sisteme yüklü olup olmadığını test etmek için buraya Conda yazıyorum. Enter'a basıyorum. Evet, bu şekilde Conda'yı hangi özelliklerle birlikte kullanmak, hangi seçeneklerle birlikte kullanmak istediğinizi gösteren bir yazı çıkıyorsa Conda başarılı bir şekilde kurulmuştur. Şimdi bir sanal ortam yaratacağız. Sanal ortam nedir? Ne işe yarıyor? Sanal ortam, bir proje geliştireceksiniz. Bu projeye özgü bazı paketleriniz vardır. Onların kurulumu için ihtiyaç duyulan paketler. Sistem bazında, yani bütün kullanıcılar özelinde kurmak yerine o projeye özgü bir ortam yaratıyorsunuz. O projenin içinde çalışacağı bir ortam yaratıyorsunuz.
Belki orada kullanacağınız Python versiyonu daha düşük bir Python versiyonudur. Belki orada kullanacağınız NumPy versiyonu eski bir versiyondur. Bu tür istediğimiz versiyonları kurabileceğimiz ve sistemi etkilemeyecek, sadece bu sanal ortam içerisinde aktif olacak paketleri kurduğumuz yere biz aslında sanal ortam diyoruz. Peki nasıl yaratılıyor bu sanal ortam? Conda diyoruz. Create diyoruz, yarat. Conda'ya diyoruz ki yarat. Bir sanal ortam yaratacak bizim için ve bu oluşturacağımız sanal ortama bir isim vermemiz gerekiyor. Ne argümanıyla, seçeneğiyle bu yaratacağımız sanal ortama bir isim veriyoruz. Mesela ben Python 3.10'u kurmak istiyorum. Ama siz kendi bizim projelerimizde Python 3.11'i kurun. Python 3.11 şöyle ismini öyle verebiliriz. Python P3.11. Yani burada yaratacağımız ortamın hangi Python versiyonuyla yaratıldığını bilmem açısından bu ismi veriyorum. P3.11. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Burada isimler de verebilirsiniz. P3.11. İşte hangi proje için kullanacaksınız bunu mesela? Görüntü işleme. Görüntü işleme diyorum. Görüntü işlemede Python 3.11'in olduğu bir sanal ortam yaratıyorum. Bu şu anda P3.11 alt dire görüntü işleme sanal ortamın adı oluyor. Yani ben sahip olduğum sanal ortamları listelediğimde hangi projede hangi Python versiyonu kullanmışım bunu görmem açısından böyle bir isimlendirme verdim. Şimdi asıl önemli kısım mesela Python 3.11 kurmak istiyorum. Bunu belirtmem lazım. Boşluk bıraktım. Python dedim. Python eşittir. İki tane eşittir kullanıyoruz. 3.11. Python'ın 3.11 versiyonunu kur bu sanal ortamı yaratırken diyorum ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda sistem bu ortamı yaratmak için gerekli kütüphaneleri bana listeliyor. Bakın burada bu ortam yaratılırken bu ortamın içerisine kurulacak paketleri de söylüyor bana. SQLite, TK, işte libffi, OpenSSL, pip, yani Python hepsinin kurulacağını söylüyor. İlerlemek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Y yazıyorum. Enter'a basıyorum. Evet, şu anda sanal ortam yaratıldı. Peki bu oluşturulan sanal ortamı nasıl aktif edeceğim? Nasıl o ortamda çalışacağım? Önce onu yapmam gerekiyor. O ortama geçiş yapmam lazım. O sanal ortama. Bunu yapmak için gerekli komutu bize vermiş şurada aslında. Şuradan kopyalıyorum. Hatta şöyle yapsam daha kolay olur. Evet. Sağ tıklıyorum. Kopyaladı. Tekrar sağ tıklıyorum. Yapıştırdı. Conda Activate. Ondan sonra sanal ortamımızın adını yazınca bu sanal ortam aktif hale geliyor. Bakın sanal ortam aktifse şurada artık o sanal ortamın adını göreceksiniz. Şu anda bu sanal ortam aktif durumda. Şimdi mesela buraya bir paket yüklemek istiyorum. Mesela NumPy'yi yüklemek istiyorum buraya. Sadece bu sanal ortama yüklenecek bu NumPy paketi. Geliyorum şuraya, diyorum ki pip, paketin yükleme program komutumuz pip'ti. Pip install diyorum. NumPy diyorum. Bunu yaptığımda NumPy. Bunu yaptığımda artık bu sanal ortama, sadece bu sanal ortama NumPy paketini yüklemiş olacağım. Enter'a basıyorum. Bu paketi indirip kurdu şu anda benim sanal ortamıma. Peki biz neyi kullanacaktık projelerimizde? MediaPipe'ı kullanacaktık. Bunu nasıl yüklüyoruz ona bakalım. MediaPipe. İnternetten açıyorum. Google AI. MediaPipe. Bu GitHub linki. Buradan geliştirme sayfasına geçiyorum. Biz kendi projelerimizde şimdilik ne yapacaktık? Buradan Hand Landmark Detection. Evet, bunu yapacaktık. Python kullanarak yapacağız bunu. Şurada setup için gerekli kullanım, yani kurulum için gerekli komut var. Şu komutu çalıştırabiliriz. Şuradan şu komutu olduğu gibi kopyalayıp setup kısmından gelip sanal ortamımda bunu yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Kendisi otomatik olarak ilgili paketleri indirip kuracak. Bende daha önceden kurulmuş olduğu için cache'ten getiriyor bunları. Yani indirilmiş bellekten getiriliyor. Şu anda bütün bunlar kurulu halde olacak. Şimdi bu yapılsın bir.
işlemini tamamlasın. Burada biraz sürebilir. Evet, şu anda bitti. Şu anda artık sanal ortamımda MediaPipe kütüphanesi kurulmuş halde. Bundan sonra ne yapacağız peki? Bundan sonra bizim projemizi çalıştıracağız. Burayı kapatıyorum. Şimdi projemizi çalıştırmak için size yolladığım L adlı klasörü belgeler altına koyacaksınız. Bakın belgelere geldim. L diye bir klasör var. Bu klasörün altında L.py ve handlandmarker.test dosyaları olacak. Size bunları zip olarak yollamıştım. Belgelerin altına extract ederseniz, belgelerin altına unzip yaparsanız, yani çıkartırsanız, ayıklarsanız buraya, buradan bu projenin klasörü yer alır. Ne yapacağım peki şimdi bundan sonra? Visual Studio Code'u açacağım. Visual Studio Code'u açtım. Şuradan sol üst köşeden File'a tıklıyorum. Open Folder diyorum. Yani bize çalışacağımız dosyayı açmasını istiyorum. Neredeydi? Belgeler. Belgelerin altında L. L'e çift tıkladım. Şu anda klasörü seç diyebilirim. Şu anda klasörümü seçtim. Şöyle şurada sol tarafta Explorer dediğimiz kısım var. Buraya tıklıyorum. Bakıyorum, evet, L.py burada. Handlandmark.test burada. Şimdi L.py'ye tıklıyorum çift. L.py dosyası açılmış durumda. Bu noktada ne yapacağım peki? Bu noktada hangi Python sanal ortamını kullanacağımı seçmem lazım. Bakın şurada sağ alt köşede sizde muhtemelen Select an Interpreter diyebilir. Yani bir yorumlayıcı seç. Burada ya da daha önce varsayılan bir tane Python'ınız varsa onu gösteriyor olabilir. Buraya gelip bir defa tıklıyoruz. Buradaki listeden mesela en son neyi yaratmıştım? Bakın burada P311 alt tire görüntü işleme. Oluşturduğum sanal ortam buydu ve içine kurduğum MediaPipe'ı. O yüzden bunu buradan seçiyorum. Bunu seçtikten sonra artık kodumu çalıştırabilir hale getirdim. Şimdi sağ üst köşeden çalıştıra tıklıyorum. Ve programın çalışmasını bekliyorum. Evet, şu anda program çalıştı ve kameradan verileri okumaya başladı. Artık elleri gösterebildiğim hale gelmiş oldu.